Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu tulumun çalışmasını yapacağız. Tulum hem kız hem erkek bebeklere uygun bir model oldu. Kahve çekirdeği modelini kullanarak tasarladım bu modeli. Burada yanlarda, her iki tarafta ve A kısmında dikiş var. Başka bir yerde dikiş yok. İki parça olarak örüldü. Ön ve arka olarak. İki tarafta aynı şekilde örüldü. Sadece ön bedende askılar var. Arka tamamen düz olarak kesildi. Arkaya düğme dikiyoruz. 2 tane düğmeye ihtiyacımız olacak. Şimdi bu mavi de yaklaşık 120 gram ip kullandım. 100 gramlık bir ip kullandım. 120 gram gitti. Yani bir yumak ip yetmedi. Bu pembede de yaklaşık 140 gram ip kullandım. Şimdi bu modeli anlatırken iple ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. İkisini aynı sayılarla ördüm. Ama biri 0,6 ay ölçüsünde, biri 1 yaşa kadar olacak büyüklükte oldu. Ve ikisinin de aslında bilgileri aynı. Pembeyi bu iple ördüm. Himalaya Evde Bebe Lüks'le ördüm. Anti peeling özelliği var. 100 gram 250 metre. Mavi Nako Hoş Geldin Soft ile ördüm. O da yine aynı şekilde hatta 100 gram 230 metre. Böyle baktığımızda aslında bunun daha kalın olması gerekiyor. Ama ipin içeriğinden dolayı daha ince bir ip. Şöyle bakınca da aşağı yukarı belli olur. Yani ben mesela diyorum ki ben bunu 100 gram 250 metre uzunluğunda bir ip ördüm. Aynı ayarda iple örebilirsiniz dediğimde bunu alırsanız işte aynı ayar olmuyor. Biraz da yapısına dikkat etmek gerekiyor. Bunu 3,5 numarayla ördüm. 3,5 numarada benim elime uygun oldu. Eğer eliniz çok bolsa 3 ile de örebilirsiniz. Bunu 4 numarayla ördüm. Ve birebir aynı sayılarla örmeme rağmen bu 0,6 ay ölçüsünde, bu 1 yaş ölçüsünde oldu. Siz de öreceğiniz büyüklüğe göre ona göre ip kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Yani aslında şu mavi genellikle 330 metre uzunluğundaki iplerin kalınlığına yakın bir ip. O şekilde de seçebilirsiniz ipinizi. Videonun sonunda da her iki tulumunda santim olarak ölçüsünü verdim. Oradan bakabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Evet, ben bir tarafını ördüm. İki tarafı da aynı şekilde örülecek. Sadece diğer tarafta askılar da olacak. Ben askısız tarafını önden ördüm. Düğmelerimi de diktim. Paçalardan başlayarak öreceğiz. Şimdi ben bu taraf paçadan başlıyorum. Burayı başlarken fazladan ip bırakmamıştım. Şimdi bu tarafı başlarken ip bırakacağım. Burayı dikmek için. Buraya başlarken de yine başlama ipi bıraktım. Şimdi birebir aynı şekilde olacak. Dediğim gibi iki tane fark var. Biri askılar. Bu askısız da yeni yapacağım askılı olacak. Bir de ben bunu başlarken, bu tarafı başlarken ip bırakmadım dikmek için. Bu tarafı başlarken dikmek için ip bıraktım. Şimdi buradan başlayarak örüyorum. 4 numaralı şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. 32 ilmek attım şişime ve dikmek için ip bıraktım. Evet, başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. İki tane düzle başlıyorum. Üç ilmek ters. İki ilmek düz. Üç ilmek ters. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum.
Ve 2 tane düzle sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Şimdi burada kahve çekirdeği modelinin ilk sırasını örüyorum. İlk 2 ilmeğim düz. Sırada 3 tane düz ilmek var. 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi içeri aldım. 2 ilmek ters. İpimi dışarı aldım. 1, 2, 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 düz, 1 dola, 1 düz. Son 2 ilmeğim düz. Arka yüze geçtim. Kahve çekirdeği modelinin ikinci sırasını örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2. ilmeğim düz. Ve 3 ters. 2 düz. Evet, arka yüzü de 3 ters 2 düz olarak tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kahve çekirdeği modelinin de 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz. Kahve çekirdeğinin 3 ilmeği düz. 2 ilmek ters. Üç ilmek düz. 2 ilmek ters. Son 2 ilmeğim düz. Arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz.
Tekrar ön yüzdeyim. Kahve çekirdeği modelinin de 4 sırası tamamlandı. Şimdi tekrar birinci sıradan itibaren tekrarlıyorum. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu başta ve sonda 2 ilmek, önde de arkada da düz olarak devam ediyor. Üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ör, bir dola, bir ör. 2 tane ters. 1, 2, üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ilmek ters. Evet, bir tane kahve çekirdeği modeli oluşmuş oldu. Şimdi ben bu kahve çekirdeği modelini başka bir videoda da anlattım ayrıntılı olarak ve o videoyu da hem açıklama kısmına hem de yorumlara sabitleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz takıldığınız bir kısım olursa bu modeli yaparken. Şimdi bir tane kahve çekirdeği modeli oldu. Şurada şöyle 1, 2, 3 tane kahve çekirdeği modeli yapıp geliyorum. Evet, 1, 2, 3 tane kahve çekirdeği modeli uyguladım. 1, 2, 3. Bu üçüncü de 4 sıra ördükten sonra yine birinci sırayı örüyorum şu anda. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ilmek düz. Şimdi burada santim olarak ölçü vermek istiyorum. 5 santim. Buraya kadar 5 santim oldu. Şöyle bu taraf paçayı örüyorum. Yani burası dikişe gelecek. Bu kısımda da artış olacak. Şimdi ön yüzde de arka yüzde de şurada 5 tane ilmeği ayırıyorum. Bu 5 ilmeğin dışındaki ilmekler ön yüzde de arka yüzde de düz olarak örülecek. Şimdi arka yüzdeyim. Sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İki, 4, 5 ilmek kaldı sıra sonunda. İpimi içeri alıyorum. 3 tane ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. 2 ilmek düz. Ön yüzdeyim. Ön yüzde bu 5 ilmek aynı şekilde devam edecek. 2 ilmek düz. Burası bu şekilde, ön yüzde de arka yüzde de bu 2 ilmek düz olacak. Sonra kahve çekirdeği modelinin 3. sırasını örüyorum şu anda. Ve diğer ilmeklerim düz. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar örüyorum.
2 ilmek kaldı. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmek düz. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Evet, bir tane artış yaptım burada. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. 2 ilmek düz. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Kahve çekirdeği modelinin 4 sırası tamamlandığı için 3. ilmeği ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz ve sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerim düz. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Evet, her ön yüzde burada sıra sonunda 2 ilmek kalınca bir tane gizli artış yapacağım. 5 kez toplam gizli artış yapacağım. Şimdi 32 ilmek vardı. 37 ilmek oluncaya kadar burada her ön yüzde artış yapacağım. Şuradaki 5 ilmek, başta 5 ilmek var. Buraya kadar bütün ilmeklerim ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Buradaki 5 ilmekte de 2 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz devam edecek. Ve bu 3 tane kahve çekirdeği ilmeği de yine aynı şekilde model olarak devam edecek. Evet, artışlar tamamlandı. 32 ilmekle başlamıştım. Burada her ön yüzde birer tane artış yaptım. Toplam 5 tane artış yaptım ve şu anda şişimde 37 ilmek var. Şimdi diğer tarafı da buraya kadar örüp şu artışlarını nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, şimdi bu taraf paçayı yapacağız. Yani artışlarımız bu kez bu taraftan olacak. Buradan. Evet, şimdi diğer tarafı örüyorum. Başlarken yan tarafı dikmek için biraz ip bırakarak başladım. Yine aynı 1, 2, 3 tane kahve çekirdeği modeli uyguladım. Buradan haroşaları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşa sırası oldu. Şimdi bu tarafta da artışlar hep buradan yapılacak. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmek aldı. Kahve çekirdeği ilmeklerini örüyorum. 3 tane düz ve 2 tane düz. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğim düz. 3 tane ters. Diğer bütün ilmeklerim düz.
Tekrar ön yüzdeyim. İkinci artış sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. 1 2. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. Kahve çekirdeği modelini de 4 sıra örmüş oldum. Şimdi bu 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz ve 2 düz. Arka yüze geçtim. 2 ilmeğim boş, 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Ve diğer ilmeklerimin hepsi düz. Tekrar ön yüzdeyim. 2 kez artış yaptım. 3. artış sırasındayım. 2 ilmek düz ördükten sonra bir tane gizli artış yapıyorum. Bu da 3. artışım oldu. Bu şekilde buradaki ilmekleri ön yüzde de arka yüzde de düz örüyorum. Burada 3 tane yine aynı şekilde kahve çekirdeği modeli devam ediyor. Sonda 2 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Ve burada 2 ilmekten sonra birer tane artış yapmaya devam edeceğim. 3 kez artış yaptım. 2 tane daha yapacağım. Toplam 5 artış olacak. Evet, bu tarafın artışları da tamamlandı. Şu anda şişimde 37 ilmek var. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum. Şöyle arka tarafa alıyorum ipimi. Ve burada sıkılıyorum. Burada içeriden birazcık ipimi yürütüyorum. Evet, bu tarafta tamamlandı. Evet, şimdi her iki tarafı da şişime taktım. Burada kahve çekirdeklerinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa sırası ördüm. Yine burada santim olarak da ölçü verelim. 7,5 santim. Şimdi ön yüzde bu iki paçayı birleştireceğim. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Kahve çekirdeği modelinde 3. ilmeği üzerinden atlattım. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Ve bütün ilmeklerimi düz örerek buraya kadar ilerliyorum.
Evet, buraya kadar ördüm. Şimdi buradan örmeye devam ediyorum. Yine bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz ve 2 ilmek düz. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 2 ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 3 ilmek ters örüyorum. Diğer ilmeklerimin hepsi düz. Düz örerek sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar ilerliyorum. 5 ilmek kalınca 3 tane ters, 2 tane düz örüp ön yüze geçiyorum. Evet, şu anda ön yüzdeyim. Şimdi burada ortada eksiltmelerim olacak. Ortada 4 tane ilmek bıraktım. İlmek belirleyici taktım kolaylık olsun diye. Bu tarafta 35 ilmek var. Bu tarafta 35 ilmek var. Ortada 4 ilmek var. Şimdi ben önce bu baştaki 5 ilmeği örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Kahve çekirdeği örneğinin 1, 2, 3 ilmeği düz. Buradaki ilmek belirleyiciden önce 2 ilmek kalıncaya kadar düz olarak örüyorum. Evet, buradaki ilmek belirleyiciden önce 2 ilmek kalıncaya kadar düz örerek geldim. Artışları ön yüzde yapmıştım. Şimdi eksiltmeleri de yine ön yüzde yapacağım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve tekrar soldaki şişime takıyorum. Bu 2 tane ilmeği birlikte örerek bir tane burada eksilttim. Ortadaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi de bu 2 ilmeği birlikte örerek buradan da bir tane eksilttim. Bir bu taraftan bir de bu taraftan eksilttim. Şimdi düz örerek ilerliyorum. Burası da kahve çekirdeğinin 3. sırası olduğu için bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve arka yüze geçiyorum. Evet, arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 3 ilmek ters, sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalınca da 3 ilmek ters örüyorum, 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Buradaki artışlardan sonra iki tarafı birleştirdiğimde şişimde 74 ilmek vardı. Birer tane eksilttim ve şu anda şişimde 72 ilmek var. Şimdi yine bu baştaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Ve 3. ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. Sonra düz örerek buradaki işaretten 2 ilmek öncesine kadar örüyorum.
düz örüyorum. Evet, 2 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Tekrar sol şişime takıp ikisini birlikte sola yatık olarak kestim. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve bu 2 ilmeği de birlikte örüyorum ve sağ yatık olarak bir tane kestim. İkişer tane eksiltmiş oldum. Her ön yüzde bu işaretten önceki 2 ilmeği birlikte örerek bir tane bu taraftan ve bu işaretten sonraki bu 2 ilmeği de birlikte örerek bir tane bu taraftan eksiltmeye devam ediyorum. Evet, buradaki eksiltmelerim de bitti. Eksiltmelere başlamadan önce şişimde 74 ilmek vardı. Şu an şişimde 62 ilmek var. Şimdi artık bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yani başta 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane düz. Burada kahve çekirdeği modeli 3 ilmek. Aradaki ilmeklerin hepsi ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Sıra sonunda yine 3 ilmeğim kahve çekirdeği modeli. Buradaki 2 ilmek de ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Bu kahve çekirdeği modelinin 3 ilmeği arka yüzde ters örülecek. Bu şekilde şu diğer parçadan sayacağım. Evet, buradan da gösteriyorum. Başta 2, sonda 2 tane ilmeğim ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. 3 ilmek kahve çekirdeği modeli, sonda da yine 3 ilmek kahve çekirdeği modeli. Bu aradaki ilmekler de ön yüzde de arka yüzde de düz olarak devam edecek. Şuradan sayıyorum. İlk kahve çekirdeği bittikten sonraki ilk haroşadan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 haroşa sırası boyunca örüp geliyorum. Evet, buradan itibaren toplam 35 haroşa sırası ördüm. Ön yüzde de bir sıra örerek arka yüze geçtim. Şimdi şu diğer taraftan göstereceğim. Bu kısmı yapacağım. Yani buraya bu model kurulumunu yapacağım. 3'er tane, 3 bu tarafta, 3 bu tarafta kahve çekirdeği modeli olacak. Onun için 17 ilmek bu taraftan, 17 ilmek de bu taraftan ayırdım. Şimdi arka yüzde oradaki model kurulumunu yapacağım. İki ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. İki düz. 3 ilmek ters. İşarete kadar 2 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Evet, işarete kadar ördüm. Şimdi bu aradaki ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Burası ön yüzde de arka yüzde de düz örmeye devam edecek. Evet, işarete geldim. Yine burada işaretli kısmı, buradaki 17 ilmeği 2 düz 3 ters olarak örüyorum. 1 2 düz, 1 2 3 ters.
2 düz. Bu baştaki ve sondaki 2 düz. Önde de arkada da düz olarak örülecek. Bu kahve çekirdeklerinin arasındaki ikişer ilmekte ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örülecek. İki ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 ilmek ters. 1, 2, 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 ilmek ters. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Evet, buraya geldim. 2 ilmek ters. Bir, iki, 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Evet, arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğimi örmeden aldım. Evet, burası 3 ters, 2 düz. Evet. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters olarak ördüm buraya. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum, artık gerek yok. Yine buradaki işarete kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, işarete geldim. 2 düz, 3 ters. Evet, sıra sonuna kadar 2 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. Ön yüze geçtim.
Şimdi bu kısımda da artık eksiltme arttırma yok. Bu şekilde 17 ilmeği, buradaki kahve çekirdeği modeli, buradaki 17 ilmek de yine aynı şekilde, ortadaki ilmekler ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Bu kısmı da, yani şurayı, evet, 1 2 3 tane öreceğim. Ondan sonra tekrar geleceğim. Evet, burada 1 2 3 modeli ördüm. Şimdi artık burada şu eksiltmeyi yapacağım. Her iki taraftan. Buradan 5 ilmek keseceğim. Yine örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. 2 ilmeğimi de örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek ördüm. Üzerinden atlattım. Evet, buradaki ilmek ters olduğu için bunu da ters örüyorum. Yok, ters örmüyorum. Bundan sonra artık burası, bakayım, haroşa olarak devam edecek. Onun için buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Ördüm ve üzerinden atlattım. 5 ilmek eksiltmiş oldum buradan. 2 ilmek düz örüyorum burayı. Artık ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 düz. 2 ters. Burada 3 tane kahve çekirdeği modeli yaptıktan sonra bu eksiltmeyi yaptım buradan. Şöyle, şurada düz haroşa sırası var. Ondan sonra bu kenardakileri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 haroşa sırasından sonra buradaki eksiltmeyi yaptım. Şimdi burada sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet, bu tarafta eksiltmeyi yaptım. Örerek sıra sonuna doğru geldim. Şimdi sıra sonunda 2 4 6 ilmek var. 4 ilmeği sağ şişime alıyorum. 1 2 3 4 ilmeği sağ şişime aldım. Buradaki eksiltmeyi bu şekilde yapacağım. Örüp dönerken kesseydim yüksek atacaktı burası. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Sondaki ilmeği önceki ilmeğin üzerinden atlattım. Sağ şişimdeki ilmeği sol şişime aldım. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. 2 3 4 5 5 ilmek kestim. Şimdi şu ilmeği de düz öreceğim. 2 ilmeği düz ördüm. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ördüm. Yine burayı daha önceki sıralarda yaptığım gibi 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz ördüm. Burada 17 ilmek bu şekilde örüyordum. Şimdi 2 4 6 8 10 12 ilmeği bu şekilde ördüm. Aradaki ilmekleri düz öreceğim. Yine buradaki ilmekleri de aynı şekilde 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters ve 2 düz olarak örüp ön yüze geçeceğim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Yine aynı şekilde burada kahve çekirdeği modelini çalışacağım.
ilmekleri gördüğüm gibi örerek bir sıra önde, bir sıra da arka yüzde örüp daha sonraki sırada eksiltmelere başlayacağım. Şimdi ön yüzde iki ilmek düz, iki ilmek ters, aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Yine burayı da aynı şekilde diğer taraf gibi örüyorum. Arka yüzü de örüp tekrar ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Artık buradan eksiltmeler başlayacak. Şimdi buradaki 12 ilmeğimi örüyorum. On iki ilmeği ördüm. Şimdi burada bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna doğru düz örerek ilerliyorum. Sıra sonunda 14 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet, sıra sonunda 14 ilmek kaldı. Bu iki ilmeği birlikte örerek bir tane de buradan kesiyorum. Ve 12 ilmeği yine aynı şekilde örüyorum. Eksiltmeler hep ön yüzde olacak. Şimdi arka yüzde de bütün ilmeklerimi örüp tekrar ön yüze geçiyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Şişimde şu kısmı örerken 62 ilmek vardı. 5 bu taraftan 5 diğer taraftan eksilttim. 52 ilmek kaldı. Ön yüzde birer tane eksilttim. 50 ilmek var şu anda şişimde. Tekrar. Şimdi 12 ilmeği örerek eksiltme yerine geleceğim. Evet, 12 ilmeği ördüm. Şimdi bu iki ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve ikisini birlikte örerek bir tane de buradan eksilttim. Sıra sonunda 14 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet, sıra sonunda 14 ilmek kaldı. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve 12 ilmeği de yine aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Ve şişimde şu anda 48 ilmek var. Şimdi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42. Şişimde 42 ilmek kalıncaya kadar 12 ilmekten sonra bir tane eksilteceğim. Burada da 14 ilmek kalınca bir tane eksilteceğim her ön yüzde. Ve şişimde 42 ilmek kalacak. Sonra da bu kısmı öreceğiz. Evet, buradaki eksiltmeler de bitti. 5 bu taraftan 5 bu taraftan eksilttim. Toplam 10 tane eksilmiş oldu.
Ve şu an şişimde 42 ilmek var. Şimdi burada ön yüzde son eksiltmeleri yaptım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde şimdi şuradan göstereceğim. Eksiltmeler bitti. Şimdi artık bütün ilmeklerin hepsi kahve çekirdeği modeli olacak. Yani bu sırada bütün ilmeklerimi 2 düz 3 ters olarak öreceğim. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. İki ilmek düz, 3 ilmek ters. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Burada model aynı şekilde devam ediyor. Evet, buradaki 12 ilmek aynı şekilde ördüm. Yine devam ediyorum kahve çekirdeğine. Üçüncü ilmeği ilk ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz, bir dola, bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Son 2 ilmeğim düz. Baştaki ve sondaki 2 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Arka yüze geçtim. Arka yüze hep yine aynı şekilde örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Model kurulumunu yaptım. Yine kahve çekirdeği modeli aynı şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kahve çekirdeği modeli var. Şimdi 1, 2 tane kahve çekirdeği modeli yapıp ondan sonra hem buradaki kesmeleri yapacağım hem de askıları yapacağım. Evet, burada 1, 2 kahve çekirdeği ördüm. Şuradan tersleri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra oldu. Bu sırada öyle kesme tekniğiyle keseceğim için bir sıra daha örmüş olacağım. Şimdi iki tarafı da aynı şekilde buraya kadar ördüm. Şimdi
Bu parçayı örerken bu sırada örerek kesme tekniğiyle bütün ilmeklerimi kestim ve bitirdim. Bu ortalara da şuradaki kahve çekirdeğinden sonraki ortaya da düğmeleri diktim. Burası ön beden. Pardon. Burası arka. Ön bedende şimdi burada askıları yapacağız. Askılar için 7 ilmek ayırdım. 2, 4, 6, 7 ilmek. Şimdi burada 7 ilmeği örüyorum. Artık burası da haroşa devam edeceği için burayı da düz örüyorum. Evet, ön yüzde bütün ilmeklerim düz olacak. Arka yüzde de 2 düz, 3 ters, 2 düz olacak ve yine buradaki kahve çekirdeği modeli devam edecek. Şimdi burada sonda 7 ilmek kalıncaya kadar aradaki ilmekleri kesiyorum. 1 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. 1 ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmekleri de düz örüyorum. İki, 4, 6, 7 bir tane daha kesiyorum. Bu ilmeği düz örüyorum. Evet, 1 2 3 4 5 6 7. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Evet, şimdi sadece buradaki askıyı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz ve 2 ilmek düz. Evet, bu 7 tane ilmek bu şekilde devam edecek. Şimdi diğer tulumun askısından sayalım. Burası bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kahve çekirdeği modeli öreceğim. Daha sonra da buradan ip takarak bu askıyı da tamamlayacağım ve daha sonra dikişlere geçeceğiz. Evet, askıları da ördüm. Şöyle şuradan itibaren sayacağım, daha doğru olur.
Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane kahve çekirdeği modeli ördüm. Daha sonra da örerek kesme tekniğiyle kestim. Hatta burada bir de santim ölçüsü verelim. Şöyle. ...23 santim. Şimdi artık dikişlere geçeceğim. Şöyle arka yüzü burası. Yine arka yüzü, ikisinin arka yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Dış taraftan dikeceğim. Önce şu kısmı dikiyorum. Evet, bununla dikeceğim. Evet, karşılıklı birleştirdim. Dış taraftan dikiyorum. Yine haroşa dişlerin arasından dikeceğim. Önce şuradaki, şöyle birazcık yaklaştırayım. Daha net görünsün. Şu ilk ilmeğin içine giriyorum. Karşı taraftan da yine şurada ilk ilmeğe giriyorum. Sabitlemiş oldum. Sonra şöyle şu düz giden haroşa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu taraftan da bakalım. Düz giden haroşa. Şöyle. Onu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. haroşa dişine giriyorum. Başlangıcını doğru yaparsak kaydırmadan diktiğimizde hiçbir sıkıntı olmaz. Ve buranın da 7.'sinin içine girdim. Evet, sonra karşılıklı kaydırmadan haroşa dişlerin içine girerek dikiyorum. Bir alttan alıyorum. Bir üstten. Evet, bu düz haroşa gelin, hatta geldim bu taraftan. Buradan da yine aynı şekilde karşılıklı dikmiş oldum. Aynı şekilde devam ediyorum dikmeye. Orta kısmına geldim.
Şimdi şuraya da dikkat etmek gerekiyor. Burada çünkü tam orta kısımda çok haroşa dişleri yok. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu ikisi karşılıklı gelecek. Bu aradakileri bu şekilde dikiyorum. Ve tekrar haroşa dişlerin içinden geçerek devam ediyorum. Evet, bu şekilde burayı da dikip tamamlıyorum. Evet, burayı bu paça kısmını dikiyorum. Sona geldim. Son bir diş haroşa kaldı. Burada ilk ilmeğin içine giriyorum. Buradan da yine ilk ilmeğin içine giriyorum. Aynı yerden tekrar ipimi içeri alıyorum. Burada ipimi bir kez sıkılıyorum. İpimi içeriden birazcık yürütüyorum. Bir kez daha ipimi sabitleyeceğim sağlam olsun diye. Evet, buradaki haroşa dişlerin arasından girerek ipimi birazcık yürütüyorum. Bu kadar yeterli. İpimi kestim. Buradaki ipi de aynı şekilde tığ ile bu sefer. İpim kısa olduğu için bunu da buraya bir kez sabitliyorum. Ve yine haroşa dişlerin arasından yürüterek gizliyorum ipimi. Evet, bu kısmı tamamlandı. Burayı diktim. Şimdi yanları dikeceğim. Yine dış taraftan dikiyorum. Aynı şekilde burayı sabitleyeceğim önce. İlk ilmeğin içine giriyorum, alttaki şu haroşa dişinden sonraki şuraya. Ve karşısında da yine şöyle yerleştirelim. Burada da yine ilk ilmeğin içine giriyorum.
Evet, buradaki ilk haroşa dişinin içine girdim. Buradan da yine ilk haroşa dişinin içine giriyorum. Ve karşılıklı olarak kaydırmadan bir üstten bir alttan. O haroşa dikişini daha önce de çok defalar gösterdim. Bilmeyen arkadaşlar için de şu anda gösteriyorum. Haroşa dikişi yaparken hep ön yüzden yapıyorum. Ve karşılıklı olarak kaydırmadan haroşa dişlerin içine girerek dikiyorum. Özellikle küçük bebek giysilerinde bu şekilde yaptığımızda dış tarafta, iç tarafta aynı şekilde oluyor. Ve bebeği içeriden rahatsız etmiyor. Evet, şuradan da tutup şöyle hafiften sıkılamamız gerekiyor. Bunu, bu haroşa dikişini şuradaki eksiltme yaptığımız yere kadar yan tarafının tamamını bu şekilde dikiyorum. Evet, dolum bitti. İki tarafını da diktim. Askılarını da isterseniz bu şekilde ilikleyebilirsiniz. Buradaki kahve çekirdeği modellerinin herhangi bir yerinden ilik olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi çapraz olarak ilikliyorum. İlk başlarda böyle çapraz kullanırsınız. Bebek büyüdükçe de düz olarak kullanırsınız. Burası arka tarafı. Burası ön tarafı. Zaten iki tarafı da aynı şekilde ördük. İsterseniz diğer tarafı da ön olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok çünkü. Şimdi santim olarak ölçü veriyorum. Genişliği böyle en geniş olan kısmı 30,5 santim. Şu kısım, dar olan kısım 24,5 santim. Bu yaka kısmı 16 santim. Bu yakadan kol altına kadar olan kısım 7 santim. Yakadan A kısmına kadar 26 santim. Yakadan paça ucuna kadar da 33 santim. 1 yaşına kadar bebeklerinize bunu kullanabilirsiniz. Şimdi mavinin de ölçüsünü vereceğim. Bu da en geniş olan kısım 27,5 santim. Bu kısım 22 santim. Yakadan kol altına kadar olan kısım 7 santim. Yakadan A kısmına kadar 24,5 santim. Yakadan paça ucuna kadar da 30,5 santim. Bu da 0-6 aylık bebeklerinize olacak ölçüde oldu. Bunun bütün ip bilgilerini zaten videonun başında vermiştim. Oradan bakarak kaç yaş, yani kaç aylık isterseniz ona göre örebilirsiniz.
Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.